Horovax TV'den herkese merhaba. Horo Friends serimize devam ediyoruz ve yine önemli bir konuğumuz var. İş adamlığının ve saat tutkunluğunun yanı sıra aynı zamanda bir de otomobil yarışçısı olan Baybars Öztürk, Horo Friends'in bugünkü konuğu. Baybars'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Serdar. Evet, sana özel bir saat bulmak zor oldu tabii bu kadar özelliğin arasına. Ama Tegoer imdadımıza yetişti ve Monaco Caliber 11 senin kolunda bir hafta boyunca denendi. Ve bugün Horo Friends'de kamera karşısında Baybars'ın deneyimlerini konuşacağız. Atış serbest, bakalım. Şimdi bir hafta boyunca taktım, günlük kullandım, işe gittim, işten sonraki zamanlarımda da taktım. Genel olarak tabii hani ikonik motor sporlarıyla özdeşleşmiş bir model olduğu için bana çok uygun bir saat. Karakter olarak 70'lerde zaten otomobil camiasında tanınmaya başlanmış olan bir saat. O yıllarda Steve McQueen'in evet, Le Mans isimli Hollywood filminde ki hani oradan sonra da gayet ün kazanmış bir saat. Herhalde o yıllarda daha çok televizyonun bu tarz etkisi korkunç derecede yüksek. Filmlerde kullanılan kıyafetlerden saatlere kadar çok popüler olmuş. O yıllarda popülerlik kazanmış. İkonik bir model. Farklı. Hani diğer kullandığım saatlere göre kolumda farklı bir saat taktığımı, bulundurduğumu hissettirdi bana. Muhtemelen kare yapısından kaynaklı olarak. Çünkü çok az zaten koleksiyonlarımızda kare saat oluyor. Bir hafta boyunca denedim. Evet, saatle ilgili detaylara geçmeden önce işte iş adamlığı gerçekten yani yoğun bir tempom var. Uzun zamandır tanışıyoruz. Saat tutkunu da biliyoruz, başka hobilerin de var ama bir de tabii otomobil yarışçılığın var. Yani nasıl başladı? Biraz böyle kendinden bahsetsen, saate geçmeden tanıtsak seni biraz izleyicilere. Otomobil olayı çocukluğumuzda başlıyor her erkek değil mi? gibi. Yani arabaları kaçıra. Yani baba ne zaman bırakacak anahtarı vesaire diye başlıyor. Benim 11 yaşında başladı. Amcamın işte bir kamyoneti vardı. Kuzenimle çaldığım dönemde bir otomobil tutkusu başladı. Traktör köyde kullanmakla diyelim direksiyon tutmaya başladık. Akabinde ama hani yarı profesyonel olarak ilgilenmem 4 sene önce pist, ondan da daha öncesinde offroad'la başladı. Yani yaklaşık 10 senedir lisanslı bir motor sporları serüvenimiz var. Offroad 5-6 sene yaptım kopilot olarak. Bir offroad kulübünün düzenlediği Formula gibi aynı anda start alınan oldukça vurdulu kırdılı bir spor dalıydı. O vurdulu kırdılı spor dalı tabii benim de boynumda belli bir hasar oluşturunca biz piste doğru biraz daha yumuşak bir geçiş yaptık. Onda da pistte İstanbul Park'ta F1 pistinde özel yarışlar düzenleniyor. 3 sene ona katıldım. Onun dışında hobi olarak kendi aracımla da tabii çıkıyorum piste. Yurt dışında da seninle beraber gittiğimiz bir İngiltere serüvenimiz var. Enteresan bir macera. 3-4 sene oldu herhalde. 4 senesi biraz vardı. daha fazla olabilir. Yaşlandık değil mi o kadar? Evet, aynen. Ama seni de oradan hatırladığım kadarıyla hani hepimizin içinde bir o var, otomobil sevgisi var ve işte Serdar'la bizim F formülü arabası kullanmışlığımız olduğu için hani indiğindeki surat ifadesi yarım saat boyunca bir hani joker gibi kalıyor. Evet, çok değişik bir tecrübeydi gerçekten. Yani yaş ilerlese de o bizim çocuklukta başlayan otomobil işte oyuncağıyla oynama şekli büyüdükçe de işte spor olarak gelişiyor. Yarışlarım bu sene ara verdim. Bir dinleneyim diye. Son 2 sene şampiyon oldum Megane Cup'ta. Arkadaşlar rica etti abi bir dinlen dediler. Kırmayalım dedik. Gençlerin önünü açalım ya. Yani bu arada şaka yolu diyorum ama gerçekten hani mübalağasız böyle bir konuşma oldu. Abi artık bırak şeklinde. Çok hoşuma giderek yapıyorum. İnanılmaz heyecan veriyor. Yani aynı pistte 1500 tur atmış olsam da yeni bir antrenmana çıkmadan önce o ilkokul 1'deki karın ağrısı, işte bir heyecanlanma aynen devam ediyor. İşin de güzel kısmı o herhalde. Evet. Peki şimdi saate dönersek bakıyorum. Biraz önce de konuştuk 1970'li yılların bir Hollywood filmi Le Mans ve Steve McQueen gibi bir önemli bir artist. Bileğinde de senin şu anda taşıdığın saat. Tabii sen de otomobil sporlarıyla ilgileniyorsun. Zaten Monaco şehir ve yarış itibariyle özdeşleşmiş vaziyette. Yani bu detay kolundaki aksesuarla birleşince yani seni ne kadar ilgilendiriyor? Yani saat seçiminde, aksesuar seçiminde bu hayatının içindeki hobilerle bağlantıyı arıyor musun? Şimdi aslında sadece saat değil, kullandığımız tüm kişisel eşyalarımızda kendimizden bir parçayı dışarıda sunmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz.
Bu kullandığımız saat gibi aksesuarlar hem kendimize bir şeyler ifade ediyor hem de dışarıya karşı içinde bulunduğun işte sosyal durumun, hobilerinin bir göstergesi oluyor. Saat konusunda da otomobil sporlarıyla özdeşleşmiş birkaç model daha var. İşte Rolex Daytona'da mesela hani tabii, otomobil sporlarıyla hep özdeşleşmiş bir saat. Monaco çok özel bir saat. 70'lerde işte otomotiv sektörünün 60'ların sonu 70'lerde dünyada çok önemli global olarak. Özellikle Amerika'da çok önemli. O yıllarda çıkmış işte ve hani otomobil sporlarında Steve McQueen'in yeri sadece aktör olarak değil, motor sporları olarak da önemli. Onun kullanmış olduğu, koluna taktığı bir saat tabii ki biz bugün taktığımızda kendimizi hani o yıllarla, evet, o tarz bir karakterle özdeşleştiriyor muyuz? Evet. Ve ben bu sporu yapıyorum, benim bir hobim şeklinde dışarıya doğru bu sunumu yapıyor mu? Evet, bu model yapıyor. O açıdan da tabii ciddi anlamda ilgilendiriyor. Peki saat tabii kare kasa, bizim çok görmeye alışkın, evet, olmadığımız bir form. Ve hani hikayesine baktığımızda ilk otomatik kare kasalı, doğru, saat diye tarihteki yerini almış vaziyette. Peki kullanımı, yani bileğindeki konforu, gün içinde sana hissettirdikleri, nasıl bir zaman geçirdin saatte? Şimdi ikonik olduğunu konuştuk zaten. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Hani kare olması zaten o ikonik göstergenin bir direkt şekli. Çekiyor, direkt yani dikkat çekiyor. Şimdi saatleri bugün baktığımız zaman işte ovali var ama genelde yuvarlak kasa kullanılıyor. Bir hafta boyunca kullandığımda o yuvarlak kasanın aslında pratiklik anlamında da, sadece görsellik değil, pratiklik anlamında da oraya doğru niye kaydığını anlıyoruz. Karenin kullanımı pratiklik olarak günlük kullanımda zor mu? Evet, zor. Yani yuvarlak ya da işte oval bir kasaya göre zor. Köşeli hatları olması, işte çarpacak bir yer, dikkat edilmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. O ikoniklik, evet, hani şimdi standart bir saat kullanıcısı gidip Tag Heuer'in bu modeline mi bakar? Hayır, diğer modellerine bakıyor. Evet, seni ifade ediyor ama o ifade ederken de dikkat etmeni gerektiriyor mu? Evet. Evet. Saatin teknik özelliklerine baktığımız zaman yüksek bir saat. 39 milim çapa sahip olmasına rağmen kolda duruyor. Kare olmasından dolayı. Hani yuvarlak bir saat olsa çok daha ufak gözükür. Ama yüksekliği kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak. Hani camı da çok kalın değil mi? Yani evet, cam da saatin üzerinde yaklaşık olarak 3 milim kadar herhalde çıkıyor. Onun da köşeli hatları var. Dikkat ederek kullanılması gereken güzel bir saat. Evet. Bir de tabii şey var, şimdi bu saat tabii biraz da vintage görünümlü bir saat. 1970'lere kadar gittiği için hikayesi. Senin bir de otomobil tabii koleksiyonun da var. Yani koleksiyon diyebilir miyiz bilmiyorum ama. Yani demen hoşuma gitti ama tam diyemeyiz aslında. Yani niye? Sonuçta yani bir şeyleri biriktiriyorsan, bir tane de olsa, 10 tane de olsa bu bir koleksiyon oluyor. Yani sen de genelde aldığın arabalar, biriktirdiğin arabalar diyelim, eski arabalar, vintage, evet, sayılabilir arabalar. Baktığımız zaman tabii araba yarışı, vintage ve bunların birleşiminde bir de kronograf fonksiyonu var. Yani zamanı ölçebildiğin, durdurup başa alabildiğin bir şey. Senin günlük hayatında bu kronografı herhangi kullandığın bir yer bir şekilde var mı? Yani bu saatin de sunduğu bir özellik olarak soruyorum bunu. Yani şimdi günlük hayatta kronograf ne zaman ihtiyacımız oluyor? Aslında olmuyor. Yani herhalde en son 20 2 metro arası falan. Ya da nefes ne kadar tutacağız falan dediğimiz zamanlarda. Ben 40 tuttum, 50 saniye tuttum şeklinde. Benim diğer kronograf saatlerimde de ben hani çalıştırıyorum. Niye? Saniye kolunun hareket etmesi hoşuma gidiyor. Diğerinde evet, sabit kalıyor çalıştırmadığımızda. Ama hani günümüz 2019'unda bu gerekli mi? Değil. Aslında eskiye o motor sporları dediğimiz için söylüyorum. O eski kronograflara olan bir şey. O da bir saygı duruşu gibi. O da bir hatırlatma. Ama günlük hayatta kullanıyor muyuz? Hayır. Ama böyle bir modelde olması gerekli mi? Bence gerekli. Çünkü bağlı olduğu yıllar, ifade ettiği şekil itibariyle evet. O kronografın içinde olması özellik. Tabii bu arada başta bahsettik. Baybars'ta çok eski bir Londra seyahatimiz var. Bu seyahatin içinde de tabii 2 saat tutkunu olarak muhakkak saat dükkanlarına girip, saat butiklerine girip saatleri deniyorduk. Ben de hani Instagram account'umda orada burada hani bizim bu bilek pozu dediğimiz orada hani genelde her saat neredeyse benim bileğime yakışır. Bunu evet, genel anlamda böyle konuşuyoruz ama orada çok değişik bir tecrübe yaşadık. Biraz aslında bu saati Baybars'la Horofriend'de değerlendirmemizin sebebi de o.
Ben Monaco'yu butikte taktım ve neredeyse hani 9 saniye içerisinde aman çıkar hiç olmadı sana diye tabii bu Bay Vars'ın yorumuydu Yani, ve çıkardık saati bileğimizden. Şimdi fizik itibariyle ve kolda duruş itibariyle her saat sana yakışıyor. Yani bu bildiğimiz Casio taksan da yakışıyor. Ben ilk defa, o da kare kasadan kaynaklı, ilk defa gözüme değişik gelen bir saat. Yani bu Serdar sana yakışmadı dediğimiz tek saat oldu. Güzel bir seyahatti. Orada çok gülmüştük zaten. Evet, çok gülmüştük. Şimdi tabii bu konuyla bağlantılı olarak hani seni beni bir kenara bırakırsak sen bu işte kare kasalı Tag Heuer Monaco kalibre 11'i hani nasıl bir profile uygun görüyorsun? Yani bir karşında bakacaksın o profil kolunda da bu adama da Monaco'yu yakıştırırız dediğin yani bu bir iş adamı olarak söyleyebilirsin, sporcu olarak söyleyebilirsin. Yani aklına ilk gelen profil ne bu saatle ilgili? Birkaç saati olan tutkusu derin anlamda ve geçmişe olan bağlılığı, saygısı devam eden motor sporlarıyla ilgili olan birisini de ben hayal ederim. Yani bu standart bir saat kullanıcısının alayım ben bunu günlük 7 gün 24 saat takayım diyeceği bir saat mi? Hayır. Kullanım açısından zor zaten şekil itibariyle. Ama 3. 4. saat olarak işte bir motor sporları etkinliğine gittiğinizde ya da bir işte atıyorum Porsche'ye binip pazar günü gezmeye çıktığında kolunda görmek istediğim bir saat. Evet, görmek isteyeceğim bir saat. Yani profil olarak otomobil sevgisi olan ve eski yılların otomobillerine de o gönül bağını koparmamış birisinin kolunda gayet yakışan bir saat. Ama 7/24 alıp tek saat olarak kullanmayı da pek tavsiye edebileceğim bir model. Açısından hani çok elverişli değil. Çok güzel bir saat. Onun yanında kendi handikapları geliyor. Günlük kullanım için. Ama onun dışında hakikaten yani otomobile bindiğim zaman ben de kolumda hani bir baktım, evet yakışıyor mu? Yakışıyor. Bir de klipsi, özel kayışı falan çok özel. Şimdi tabii bu 1970'lerde çıkan saatin birebir aynısı değil. Yeniden yapımı işte birkaç değişiklik yapılmış. Evet. Tabii eskiye atıfta bulunduğu noktalar var. Farklı noktaları var. Ama hala o 70'lerin havasıyla birlikte hani bu hafta ben klasik otolarıma binemedim. Ama günlük kullanımda baktım. Bir hafta daha dursun oldu diyorsan vermeyeceğiz zaten. 1-2 ay daha zaten yazı bir tamamlasaydık, sezon kapansaydık. Yani işte ben de onu rica edecektim artık bu şeyde. Artık yetkililere buradan duyuyorum. Ama otomobile bindiğim zaman evet kolumda hani otomobille ilgili olduğunu hissettiğim ve kendini gösteren bir saat taktım mı? Evet taktım. Onu kendini yani belli eden bir yapıya sahip. Evet. Genel olarak hani eklemek istediğin başka bir detay var mı? Gerçi çok girdik, konuların hepsine konuştuk ama bir de tabii tepenin kurma tepesinin solda olması. Ona alışamadım mesela. Evet. Hani o tabii hafızayla alakalı olan bir şey. Biz elimize attığımız zaman bunda kronograf tuşları sağda, tepe sola alınmış. Çok değişik bir detay. O benim şahsi görüşüm. Hani ben elime atıyorum, kuracak bir şey. Tepe yok orada. Tepe yok. Yani düştü mü falan diye. Yani şimdi bir hafta kullandık. Tepesiz mi vereceğiz şeklini. Ama hani hoş bir detay. Evet. Son olarak var mı hedefte böyle almayı planladığın, yani markadan bağımsız olarak yani herhangi bir özellik aradığın, almayı düşündüğün bir saat? Yani motor sporları dediğimiz için hani bir Daytona merakım hala devam ediyor. Ama bu saatte de hani gene bir olabilir mi diye bir listeye yazdık. Tabii Daytona zaten bir 5-6 sene bekleme listesi olduğu için yani, bu taraflara yönelmekte fayda var. Evet. Horofriend'in bugünkü konuğu iş adamı ve otomobil yarışçısı eski arkadaşım Baybars Öztürk'tü. Keyifli bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki Horofriend'e katılmak isterseniz bize YouTube kanalımızdan ya da web sayfamızdan ya da mail göndererek katılmak için bize başvurabilirsiniz ve Horofriend'in bir sonraki konuğu olabilirsiniz. Bayvars'a çok teşekkür ediyoruz ve şimdilik hoşça kalın diyoruz.